kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan Ibucol-C, 30 film tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Ibucol-C'nin etken maddeleri ibuprofen, pseudoefedrin hidroklorür ve askorbik asittir. Etken maddelerden ibuprofen ağrı kesici, pseudoefedrin hidroklorür ise burun tıkanıklığını, sinüs tıkanıklığını ve burun akıntısını tedavi etmek için kullanılır. Askorbik asit ise C vitaminidir. Ibucol-C film tablet nedir, niçin kullanılır? Bu ilaç, üst solunum yollarında tıkanıklık giderici, iltihap önleyici, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan hormonları azaltarak iltihabı giderir. İltihabı giderici etkisinin ardından ağrıyı keser ve ateşi düşürür. Aynı zamanda ateş veya ağrı ile birlikte görülen, burundaki kan damarlarının genişlemesi sebebiyle oluşan burun tıkanıklıklarını, burundaki kan damarlarını daraltmak suretiyle giderir. Ibucol-C, soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar, saman nezlesi, alerjik nezle, sinüzit ve yutak iltihabı gibi üst solunum yollarındaki enfeksiyonlar eşliğinde ortaya çıkan baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, vücut kırgınlığı ve burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır. Ibucol-C film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her bir tableti yeterli miktarda su ile birlikte alınır. İlacın kullanımından iyi sonuç almak için ilacınızı mideniz boşken alınız. Yemek yemeden en az 1 saat önce veya yemek yedikten en az 2 saat sonra da alabilirsiniz. Ancak midenizde oluşturabileceği tahrişi azaltmak amacıyla yemekten sonra almaya özen gösteriniz. Hekiminiz Ibucol-C'yi günde ne kadar ve ne zaman hangi aralıklarla kullanacağınızı rahatsızlığınızın şiddetine göre belirleyecektir. Ibucol-C bilhassa çocuklara hekim tavsiyesi olmadan verilmemelidir. Ibucol-C 12 yaş ve üstündeki çocuklar, ergenler ve yetişkinler içindir. Tedavide 7 ardışık günü aşmamanız önerilir. İlacı düzenli kullanmanıza rağmen 3 ila 5 günün içerisinde yakınmalarınız artarsa ya da üzerine başka rahatsızlıklar eklenirse, ilacın kullanımını kesip hekiminizle temasa geçiniz. Ibucol-C film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerinden birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilacı kullanmanız süresince hekime danışmadan gribe, soğuk algınlığına veya ağrıya karşı başka bir ilaç kullanmamalısınız. Hali hazırda kullandığınız diğer ilaçların etiket ve prospektüslerini okuyarak kullanım amaçlarının aynı olup olmadığına bakınız. Mide, bağırsak, astım, kalp ve damarlarla alakalı sorunlarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak hekiminize rahatsızlıklarınızı anlatınız. Kanda pıhtılaşmayı tetikleyebileceği ihtimali sebebiyle kalp ve kan damarlarında dolaşım sorunları olan veya bu hastalıklara yatkın olanlarda kullanımı, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden kalp ve dolaşım sorunlarını arttırmaktadır. İlacın gereksiz yere ve tavsiye edilenden fazla kullanımı neticesinde bu olumsuz etkiler daha da artar. İlacın kullanımıyla alakalı ciltte kızarıklık, döküntü başlarsa ya da bulaşıcı bir hastalık olan su çiçeği emareleri varsa ilacın alımını kesiniz. İlacın kullanımına bağlı yüksek kan basıncı, halsizlik, nefes almada güçlük, konuşmada bozukluk, görme bozukluğu ve denge kaybı gibi kalp ve dolaşım sorunlarının herhangi biriyle karşılaştığınızda tıbbi yardım için doktorunuza başvurmalısınız. Bu ilacı kullanımınız süresinde ciltte mor lekeler, kolay kanama, halsizlik, vücutta ağrı, kas zayıflığı, ateş, nefes alıp vermede güçlük, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, sarılık, iştah kaybı veya ani kilo alma, vücutta şişlik, titreme, üşüme, kırmızı deri döküntüsü, kaşıntı, ışığa karşı duyarlılık, irade dışı kasılma, asabilik, tedirginlik, çarpıntılı veya düzensiz kalp atışları, koyu renkli idrar, normalden az idrar yapma ya da hiç idrar yapamama durumlarından herhangi biri görüldüğünde hemen ilacın alımını durdurup derhal doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu ilacı kullanırken dışarıdan alınan darbeye bağlı olmadan derinizde benek şeklinde morarmalar görüldüğünde ilacın kullanımını kesip doktorunuzla görüşünüz. Hekiminizin önerdiği dozu dikkate alınız.
İlacın normal doz haricinde ekstra kullanımı, sindirim organlarında kanama veya delinme gibi tehlikeler oluşturabilir. Siyah, kanlı ya da katranımsı dışkı ve kanlı öksürük ve kahve telvesi görünümünde kusma gibi kanamayı işaret eden olgulardan herhangi biri görüldüğünde doktorunuza başvurunuz. Yaşlı kişilerin mide ve bağırsaklarında istenmeyen durumlara maruz kalma ihtimali daha fazla olabileceğinden, yaşlılarda ilacın olumsuz etkileri takip edilmeli ve doz ayarlaması yapılmalıdır. Bu ilacı kullandığınızda alkol almaktan kaçınınız. İlacın alkolle birlikte kullanımı midede kanama tehlikesi yaratabilir. Bu ilacın kullanımı araç ya da makine kullanımına engel teşkil etmez. Ancak kullanımı baş dönmesine sebebiyet verebileceğinden ilacın üzerinizdeki etkisini görmeden araç ya da makine kullanmanız tavsiye edilmez. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde bu ilaç kullanılmamalıdır. İlaç anne karnındaki bebek ve emzirilen bebeğe zarar verebilir. Ibucol C film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır: mide bulantısı, kusma, ishal veya kabızlık, mide yanması, uyuşukluk, asabilik, uyumada güçlük, ciltte kızarıklık, vücutta su ve tuz tutulumu geçici olarak rastlanan yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımına devam edip doktorunuzla görüşünüz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.